Günaydın. Yürüme simülasyonlarını pek sevmesem de Soğuk Savaş döneminde geçen Karma The Dark World gerek hikayesi gerek evreniyle bana kendini oynatabildi. Uzak Doğu'dan çıkan bu karanlık dünyaya hayata mola verdiyseniz giriş yapalım. Oyuna bir hastane odasında başlıyoruz. Silah sesine benzer bir sesle karakterimiz kendine geliyor ve etrafına ve kendini kontrol ettiğinde sol koluna takılmış garip borular görüyoruz. Ardından karakterimiz boruları çıkartıyor ve zor da olsa ayağa kalkıyoruz. Masanın üstündeki nota baktığımızda ise siz başarılı olamayacaksınız. Kalibrasyondan sonra geçiş odasına gelin yazdığını görüyoruz. Daha sonra aynada kendimize baktığımızda karakterimizin söylediklerinden hafızasını kaybettiğini öğreniyoruz. Kolumuzdaki garip borular ve başarısız olacağımızı yazan bir notun üstüne karakterimiz de böyle söyleyince üzerimizde deney yapıldığını düşünmemek elde değil. Tüm bunlar yaşanırken pencere açılıyor ve dışarı bakmak üzere pencereye yaklaşıyoruz. Cama yaklaşırken sehpanın üstündeki fotoğraf dikkatimi çektiği için incelediğimde karakterimiz onların ailesi olabileceğini söylüyor. Pencereden dışarı baktığımızda bazı şeylerin glitchlendiğini görüyoruz. Ayrıca yerde yatan bir adam var. Anlaşılan bir simülasyonun içindeyiz. Odadan çıkıp koridordan ilerlediğimizde görsel kalibrasyon odasına giriyoruz. Odaya girdiğimizde robotik bir ses bizi karşılıyor ve bize özel ajan diye hitap ediyor. Sandalyeye oturduğumuzda görsel kalibrasyonu tamamlıyoruz. Bunun gibi ufak ayarların hikayeye yedirilmiş olması çok yaratıcı bir fikir. Aynı şekilde diğer ayarları da yaptıktan ve bütün kalibrasyonları tamamladıktan sonra bizimle konuşan robotik ses görevlerimizin olduğunu söylüyor. Ardından geçiş odasına ilerlememizi ekliyor. Karakterimiz de aynı bizim gibi olanlara anlam verememiş olacak ki ne görevleri diye söyleniyor. İlerlemeye devam ettiğimizde çok garip bir odaya giriyoruz. Küvetlerin içine üçerli bir şekilde dikilmiş insanlar. Üstelik hareket ediyorlar. Sanırım bir tanesi kaçmayı başarmış. Yola devam ettiğimizde kapının arkasından bir ses az önce gördüğümüz insanı diğerlerinin yanına bırakmamızı ve ondan sonra içeri girmemizi söylüyor. Dediğini yaptıktan sonra içeri girdiğimizde yaşlı bir adamla karşılaşıyoruz. Adama durumu anlattığımızda oldukça sıradan karşılıyor ve açıklama yapacak vaktin olmadığını söylüyor. Ardından arkasındaki sandalyeye oturmamızı istiyor. Sandalyeye oturmamızda yaşlı adamın tekerlekli sandalyeden kalkması bir oluyor. Hiçbir şey açıklamadan buradan çıkmamız gerektiğini söyleyerek yanımıza geliyor ve el ve ayaklarımızı bağlıyor. Karakterimiz hiçbir şey hatırlamadığını söylediğinde yaşlı adam anne diye birinden bahsediyor. Bu anne diye bahsettiği şey muhtemelen biraz önce bize seslenen robotik ses. Karakterimiz ne anneyi ne de yaşlı adamın kendisini tanımadığını söylediğinde yaşlı adam bunun imkansız olduğunu ve anneye yıllar boyunca hizmet ettiğini, nasıl kendinden bahsetmediğini sorgulamaya başlıyor. Ardından uyandığımız odada bulduğumuz kağıtta da yazdığı gibi hiçbiriniz başaramadınız diyor. Daha sonra diğer tarafa mesaj gönderdiğini ancak kimsenin bunu önemsemediğini söylüyor. Karakterimiz bunun üzerine bir yanlışlık olduğunu ve bahsettiği kişilerden biri olmadığını söylüyor. Ardından yaşlı adam uçurumdan sadece insanların geçebildiğini ancak kendisinin geçemediğini söylüyor. Daha sonra yaşlı adam anılarımızı hatırlamadığımızı tekrar ederek kafasında bir ampul yanmış gibi triplere giriyor ve bize başarabileceğimizi söylerken bir ses kayıt cihazı vererek bununla anılarını hatırlayabilirsin diyor. Karakterimiz her ne kadar bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu söylese de elimiz kolumuz bağlı olduğu için bir şey yapamıyor ve yaşlı adamın insafına kalıyoruz. Yaşlı adamsa buraya nasıl geldiğimizin onu ilgilendirmediğini, sonuç olarak şu an burada olduğumuzu ve görevimizi yaparak gerçek anılarımızı bulmamızı söylüyor. Ardından diğer tarafta farklı bir biçimde benimle buluşacaksın dedikten sonra bize ismimizle hitap ederek iyi şanslar diliyor.
Kendimize geldiğimizde oldukça garip bir yerde uyanıyoruz. İlerlediğimizde ise bir ses kaseti buluyor ve yaşlı adamın bize verdiği ses kayıt cihazına takarak dinlemeye başladığımızda 16 yıl öncesine gidiyor ve anılarımızı dinlemeye başlıyoruz. March 25th, 1968. I was brought here. I recognized their outfits. They took my sister too. I've never seen her again since that day. Can I still return to see my parents again? Hastane odasında uyandıktan sonra bizimle konuşan robotik ses bizi tekrar karşılıyor ve kendisinin anne olduğunu söylüyor. Ardından bizden önce korkunç bir savaş vardı. Biz geldik, umut getirdik dediğinde sözde umut elçiliği yapan şirketlerden biri olduğunu anlıyoruz. Tabii karakterimiz henüz çocuk olduğu için buna bir beyin yıkama seansı da diyebiliriz. Ardından şirkete katılan herkesin hizmet etmesi gerektiğini ve hizmet edenlere her zaman iyi fırsatlar sunulacağını söylüyor. Ardından başka bir erkek sesi şirkete katılan her yeni insana bir numara verildiğini ve bizim numaramızın 8490 olduğunu söylüyor. Ardından kendi hakkımızda temel bilgileri anlatmaya başlıyor. Sıradan bir ailede doğduğumuzu, babamızın önemli bir bilim adamı olduğunu, annemizin ise babamızın sekreteri olduğunu ve şirkete önemli ölçüde katkı sağladıklarını öğreniyoruz. Daha sonra bize ufak bir test yapacaklarını ve geleceğimizi şekillendireceklerini söylüyor. Bizden ilk istediği şey bloklara dokunmadan onları hareket ettirmeye çalışmamız. İkinci istediği şey ise masanın üzerinde duran kartlara dokunmadan diğer taraflarında ne olduğunu görmemizi istiyor. Haliyle ikisini de yapamıyoruz. Ardından ekrana çıkan görsellerden yanlış olanı düşündüğünüzü işaretleyin diyor ve teste başlıyoruz. Kendimce yanlış olanları seçtikten sonra bir noktada aile ile şirket karşı karşıya geliyor. Burada şirketin yanlış olduğunu seçtiğimizde ise şöyle bir şey oluyor. Left? This is your final chance. Please tell us your decision. Right. Good. Daha sonra ses, testi geçtiğimizi ve sözleşmeyi imzalamamızı söylüyor. The Thought Bureau's missions are always confidential. In the operations, everyone can be the hunter and the hunted. The Thought Bureau describes my duty as Rome. Compared to the number of midnight operations, we spend most of our time in other people's brains. I'm thinking, maybe it isn't the job that changed me. Maybe this is just how I've always been. April 30th, 1976. It's the 4th year since I joined Leviathan's Thought Bureau. It's taken me 8 whole years to finally discover who I am. Düşünce bürosunda çalışan biri olarak görevimizi yapmak için Winston Araştırma Merkezi'ne gidiyoruz. Düşünce bürosunda çalışan kişiler suçluların beynine giriş yapıp anılarını tekrar yaşayabiliyor. Envanterimize baktığımızda dikkatimi cüzdanımız çekti. Kimlik bilgilerini kontrol ettiğimizde adımızın Daniel olduğunu, 1956 doğumlu ve Leviathan şirketinde çalışan, toplumsal düzeyi C sınıfı olan biri olduğumuzu öğreniyoruz. Araştırma merkezinde ilerlediğimizde mekanın sahibi bizi karşılıyor. Adama kendimizi tanıttıktan sonra o da kendini tanıtıyor ve adının Fred Ebert olduğunu öğreniyoruz. Fred'in söylediğine göre bu araştırma merkezinde bir hırsızlık olayı yaşanmış. Ayrıca kendisi B sınıfı bir vatandaş olduğu için kendisini bizden üstün görmeyi de ihmal etmiyor. Hırsızlık olayına dönecek olursak Fred'in söylediğine göre hırsızlığı yapan kişi Shawn Mendes'miş. Fred bize başlamamız gereken yeri söyledikten sonra burada yaşanan olayların garip olduğunu da ekliyor. Mekanı araştırmaya başladığımızda karşımıza çıkan
ilk kağıtta pneumatik bir cihazdan bahsediyor. Bu cihaz yalnızca C seviyesi ve üzeri insanların kullanabilmesi için tasarlanmış. C seviyesinden düşük insanların bu cihazı kullanması ağır yaptırımlara sebebiyet veriyor. İşten çıkarılma ve birçok haktan mahrum bırakılmak gibi. Notun sonunda ise cehalet güçtür diye de küçük bir not bırakılmış. Odaya girdiğimizde Schmidt adında birine bırakılmış bir mektup buluyoruz. Mektupta Bay Schmidt'in E sınıfı bir birey olduğunu ve yere düşen bir pneumatik cihazı yerden kaldırması gerekçesiyle 30 sosyal kredilik bir cezaya çarptırıldığını ve sosyal seviye terfiinden kalıcı olarak men edildiğini öğreniyoruz. Mektubun sonunda ise şirket her şeyin üstündedir diye bir not. Biz devam ettiğimizde Fred eve gideceğini söyleyerek ayrılıyor. İletişim odasında düşünce bürosundan gelen notu aldığımızda görevimiz resmileşmiş oluyor. Kağıtta yazdığına göre yaşanan bu hırsızlıkla ilgili kanıtları toplayıp en kısa sürede düşünce bürosuna göndermemiz gerekiyor. Ayrıca soruşturma bölgesindeki ekranları kullanabileceğimizin bilgisini de eklemişler. Şimdilik ilk hedefimiz Sean'ın çalıştığı ofise gidip masasını incelemek. Ancak iletişim odasından çıkmadan önce Sean'a gelen isimsiz bir not buluyoruz. Notta pazar günü evinde buluşalım yazıyor. Başka bir notta ise Hans adında bir çalışan Sabine adında birine mekan şefi Fred'in rüşvet aldığıyla ilgili bir şeyler yazmış. Fred'i ihbar edeli 8 yıl olmuş ancak hiçbir geri dönüş alamamış. Notun devamında ise son zamanlarda çok az hata yaptığını, sosyal statü terfi alabileceğini ve eğer terfi alırsa çocuk sahibi olmak için gerekli sosyal krediye sahip olacağını yazmış. Anlaşılan bu şirket tüm dünyayı ve sistemleri ele geçirmiş. Buna ikinci bir Combine olayı diyebiliriz. Devam edip ekrana baktığımızda pneumatik cihaza izinsiz yaklaşan birini görüyoruz. İletişim odasından çıkıp üst kata çıktığımızda çeşitli bulmacaları çözüp nihayet Sean'ın çalıştığı ofise ulaşıyoruz. Sean'ın ofis arkadaşlarının günlüklerini okuduğumuzda onun hakkında pek de iyi şeyler yazılmamış. İşe başladığından beri şüpheli davranışlar sergilediğini, şifreli dolabının şifresini arkadaşlarının aksine her gün değiştirdiğini ve orada onun için çok önemli bir şey sakladığını düşündüğünü öğreniyoruz. En son yaptığı şifre ise bugünün tarihiymiş. Bu ipucunu kullanarak Sean'ın şifreli dolabını açtığımızda bulduğumuz şey ise Dasein adında bir madde. Kanıtı bulduğumuz anda anne hoparlörden bizimle iletişime geçerek bizi tebrik ediyor ve kanıtı bir an önce iletişim odasına götürüp düşünce bürosuna göndermemiz gerektiğini söylüyor. Biz de annenin dediğini yapmak üzere yola çıktığımızda Sean'ın halüsinasyonunu görüyoruz. Gördüğümüz şeyi takip ettiğimizde daha önce kilitli olan bir odanın içine girdiğini görüyoruz. Biz de haliyle peşinden gittiğimizde çok garip bir odaya giriyoruz. Gördüğümüz bu insanlar muhtemelen Sean ve ailesi. Yaklaşık yarım saatlik bir korku seansı sırasında Sean'ın bacağından sakatlandığını, bunun iş kazası olduğunu şirkete bildirmesini ve şirketin bunun bir iş kazası olmadığına karar vermesini, eşinin evi terk ettiğini ve kim olduğunu bilmediğimiz kişilerle evinde buluşup gizli bir şeyler konuştuğunu öğreniyoruz. Sonunda kendimize geldiğimizde iletişim odasında bulduğumuz kanıtı düşünce bürosuna gönderiyor ve araştırma merkezinden ayrılıyoruz. Dışarı çıktığımızda karakterimiz yürüyerek gideceğini söylediğinde yürümeye başlıyoruz. Sokakta evsiz insanları gördüğümüzde kendilerinden uzak durmamızı söylüyorlar ve anlamadığım bir şekilde oyunun başında gördüğümüz yaşlı adam ve araştırma merkezinin şefi Fred Ebert dışındaki herkesin kafasında televizyon var. Sebebi neyse henüz bilmiyoruz. Düşünce bürosunun önüne geldiğimizde birinin herkesin önünde infaz edildiğine şahit oluyoruz. Düşünce bürosuna girdiğimizde ise bizim gibi diğer ajanların da burada olduğunu görüyoruz. Yanımızdaki ajan tedirgin görünüyor. Sorguladığı kişilerin kafasının içine girdiğinde garip şeyler hissettiğini ve başka bir bedene tıkıldığını söylüyor. Ardından anlam veremediğimiz birkaç şey daha söylerken anne bize anons geçiyor ve dalış odası 2'ye gitmemizi söylüyor. Biz giderken yanımızdaki ajan konuştuğumuzu anneye söyleme diyor. Anlaşılan ajanların kendi aralarında konuşması yasakmış. Kapıdan geçtiğimizde büyük salona çıkıyoruz. Bu oda bana Outlast Trials'ı hatırlattı. Nihayet dalış odası 2'ye ulaştığımızda anne bize vakayı özetliyor. Bulduğumuz şeyde Sean'ın parmak izlerinin bulunması, Sean'ın suçlu olduğunun güçlü bir kanıtı. Ardından karakterimiz anneden Sean için denek diyerek fiziksel durumunu analiz etmesini istiyor. Sean'ın nabzı 150, diğer değerleri ise normal. Tabii terlemesinin dışında. Daha sonrasında Sean'ı soruşturmaya başlıyoruz. Sean'a kaybolan eşyanın kendisinin masasından çıktığını söylediğimizde bunun imkansız olduğunu söylüyor. Çalınan cihazın üstünde parmak izlerinin olduğunu söylediğimizde ise bunun bir komplo olduğunu iddia ediyor. Tutuklanmadan önce bir saldırıya uğradığından ve bir canavardan bahsediyor. Canavarı sorduğumuzda Sean kimsenin ona inanmadığını ve canavarın gerçek olduğunu söylüyor. Hatta canavar bacağını almış. Şu an zaten bacağıyla ilgili bir
bir iş kazası bildirmişti şirkete. Ancak şirketimiz bunu kabul etmemişti. Daha sonra Sean birilerini gizlice dinlediğini, canavarı onların serbest bıraktığını açıklıyor. Dediklerinden bir şey anlamayan karakterimiz anneden beyin dalışı talep ediyor ve Sean'ın beyninin içine girmek üzere masanın üstündeki kaskı takıyoruz. Sean'ın beyninin içine girdiğimizde oyunun başındaki gibi bir ortamda uyanıyoruz. Burada gördüğümüz eşyalar Sean'ın anılarını incelememizi sağlıyor. İlk eşyayı incelediğimizde artık Sean olarak oynamaya başlıyoruz. Sean elinde tuttuğu bu şeyi doğum gününde çocuğuna vermeyi planlıyormuş. Hediyeyi çekmeceye koyacağı anda çekmecenin içinde bir ses kayıt cihazı olduğunu görüyor ve onu alıp içindeki ses kaydını dinlemeye başlıyor. Sean'ın verdiği tepkilerden o kayıt cihazını oraya kendisinin koymadığını anlayabiliriz. Ses kaydını dinlediğimizde ise bir kadın ve erkek bir test deneyi hakkında konuşuyorlar. No, don't kill me, don't kill me, don't kill me. Oh, Scheiße. No, 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 go away! No, no. Böylece yaratıktan kurtulmuş oluyoruz. Şimdilik. Havalandırmada yaklaşık 3 dakika boyunca süründükten sonra garip bir ofise ulaşıyoruz. Ofiste bulduğumuz bir çalışan günlüğünde birinin ruhsal bozuklukları olduğunu ve bunun için bir ameliyat olacağını öğreniyoruz. Bu ameliyatı olan diğer insanlar çok hızlı bir şekilde iyileşip normal hayatlarına geri dönmüşler. Bunu yazan kişi de ameliyat olmaya karar verip olmuş ve belirli aralıklarla nasıl hissettiğini not etmiş. Ayın 17'sinde ameliyat olduğunu, ayın 19'unda kendini sakin hissettiğini not etmiş. Ayın 23'ünde ve sonrasında aldığı notlar oldukça duygusuz. Gün geçtikçe işinden başka bir şey bilmeyen bir robota dönüşmüş gibi. Ayrıca odanın içinde bir televizyon mezarlığı var. Bozuk bir televizyon alıp buraya getirdiğimizde ofisteki diğer bilgisayarlar açılıyor. Bilgisayara baktığımızda birinin Blue Bottle adında bir şey için şirkete teşekkür ettiğini okuyoruz. Blue Bottle meselesine ileride değineceğimiz için şimdilik devam edelim. Daha önce kapalı olan bir kapıdan geçtiğimizde uzun bir koridora çıkıyoruz. Duvardaki resimlerde çalışırken televizyona dikkat edin. Her 3 damgadan sonra mürekkebi yenileyin ve yorulduğunuzda Blue Bottle'dan için diye uyarılar var. Devam ettiğimizde ise evrak yığınlarının olduğu bir odaya giriyoruz. Oturduğumuzda televizyonda şirketin çıkarları için manipüle edici birçok mesaj içeren kısa bir video izliyor ve çalışmaya başlıyoruz. Damgayı ıslatıyor ve evrakı mühürlüyoruz. Yorgun hissettiğimizde ise Blue Bottle'dan içerek kendimize geliyoruz. Bu sırada arkadaki televizyon Blue Bottle'ın faydalarından, Blue Bottle kullanan çalışanların performanslarının arttığından bahsediyor. Uzun bir süre bu şekilde devam ediyor. Ancak iş hiçbir zaman bitmiyor. Bir noktada televizyon yayını kısa bir süreliğine kesiliyor ve sakın içme, zihninizi değiştirecek diye bir ses duyuyoruz ve daha sonrasında bu garip sahneden sonra televizyonun üstünde bir not buluyoruz. Notta ise Blue Bottle içeriğindeki maddeler yorgunluğu azaltma, yüksek odaklanma, itaati tetikleme, üretkenlikte artış, ilaca bağımlılık ve bırakılması sonucunda anksiyete ve sinirlilik gözlemlenebilir yazıyor. Odadan çıktığımızda gerçeküstü olaylar artmaya başlıyor. Kafası olmayan bir bedene televizyon taktığımızda karakterimiz canavarın geldiğini söylüyor ve dar bir koridora giriyoruz. Artık bu noktadan sonra mantıklı hiçbir şey olmuyor ve ilerlediğimiz
gittiğimizde canavar bizi kovalamaya başlıyor. Nihayet kovalamacının sonuna geldiğimizde canavar Sean'ı yakalıyor ve ondan kaseti istiyor. Böylece bu anı sonlanmış oluyor. Diğer anıya geçtiğimizde ise Sean'ın kızına not yazdığını görüyoruz. Onu ne kadar çok sevdiğinden, onunla vakit geçiremediğinden, sürekli işiyle ilgilendiğinden, pişmanlıklarından ve korkularından bahsediyor ve en sonunda bizden yardım istiyor. You. Will you help me? Böylece beyin dalışından çıkarak gerçek hayata geri dönüyoruz. Sean'ın bahsettiği bu canavar gerçekten var gibi görünüyor. Ancak Blue Bottle'ın yan etkilerinden birisi de olabilir. Sean bunun üzerine onu sen de gördün, yalan söylemiyorum gibi şeyler söyledikten sonra bu canavar yüzünden ailesi de dahil her şeyini kaybettiğini söylüyor. Daha sonra korkunç bir şey yaptığını söylüyor. Ancak ne yaptığını açıklamıyor. Karakterimiz Daniel da öyle düşünmüş olacak ki gördüklerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek daha fazlasını görmek istiyor. Sean ise bir anlaşma yaparak çocuğunun korunmasını istiyor. Karakterimiz Daniel, Sean'ın anlaşmasını kabul ederek Sean'ın kızı Grace Mendez için anneden koruma istiyor ve Sean'ın beynine tekrar dalış yapıyor. Yine aynı gerçeküstü yerdeyiz. Diğer eşya ise ses kayıt cihazı. Eşyayı incelediğimizde Sean'ın bir araştırma yaptığı anısına gidiyoruz. Burada Dasein adındaki madde üzerinde deneyler yapıyor. Maddeye gama ışınları vererek nasıl tepki verdiğini inceliyor. Deneyin sonunda Dasein maddesinin uyguladığı yüksek enerjili gama ışınından beslendiğini gözlemliyor. Testin sonunda elektrikler kesiliyor ve Sean tam deney odasından ayrılırken koridordan geçen birini görmesiyle saklanması bir oluyor. Koridordaki adamın konuşmasından Dasein üzerinde başka çalışanların olduğunu öğrenen Sean merakına yenik düşüyor ve o adamı takip etmeye başlıyor. Biz Sean'ın beyninde ilerlerken Sean'ın gerçek hayattaki bedeni pek de iyi değil. Bu sebeple bulunduğumuz simülasyonda birkaç sıkıntı çıkıyor. Ancak kısa süre sonra düzeliyor ve devam ediyoruz. Kulak misafiri olduğu bu konuşmanın ardından Sean'ın merakı iyice artıyor. Asansörü bir şekilde çalıştırıp içine girdikten sonra Sean ile olan bağlantıdaki sorun tekrar ediyor. Aşağı indiğimizde duvardaki notta Lucas projesi ile ilgili dikkat edilmesi gereken şeyler not edilmiş. Bu Lucas projesi Sean'ın gördüğü canavar olabilir. Belki de az önce gördüğümüz o iki insan Dasein maddesini kullanarak bir insan üzerinde deney yapıyordu. Dondurucu odasına girmek istediğimizde kapının kırık olduğuna dair bir not buluyoruz. Bu sebeple dondurucu odaya havalandırma sistemini kullanarak gireceğiz. Dondurucu odaya girdiğimizde ise karşılaştığımız manzara kan dondurucu. Nasıl şaka? Gelişi güzel şekilde istiflenmiş insan cesetleri. Bazıları asılmış, bazıları parçalara bölünmüş. Bunların hepsi ne anlama geliyor? Dondurucu odadan çıkmaya çalıştığımızda Sean daha fazla ilerlememizi istemiyor ve beyin dalışına engel olmak için elinden geleni ardına bırakmıyor. Karakterimiz Daniel ise yaptığımız anlaşmayı Sean'a hatırlatarak devam ediyor. Sean'ın iradesini geçtikten sonra füzyon reaktörüne benzer bir yere geliyoruz. Burada devam ettiğimizde çeşitli prosedürlerden geçtikten sonra Warning, dive target Sean Mendes displaying irreversible brain damage. Daniel, you promised me. Protect. Warning, dive target Sean Mendes showing brain rejection. Mother, terminate connection. Termination in progress. Termination countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Warning, subject showing critical brain hemorrhage. Subject showing unstable and intracranial pressure. Warning, subject is in hemorrhagic shock. Will you help me? Yaşanan tüm şeylerden sonra Rachel adında bir kadın gelerek özür diliyor ve ekran kararıyor. Dalıştan çıktığımızda ise karakterimiz oldukça korkmuş. Sean ise
Agent McGovern. Sean'a olanları gördükten sonra anne, karakterimizin akıl sağlığını kontrol ederken bir anda sahne değişiyor ve olaydan 15 dakika öncesine gidiyoruz. Burada bahsettiği olayın ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Ancak Daniel'ın çocukluğundayız. Annesi onu yemek için çağırıyor. Babası ve annesiyle kahvaltı yapmak için masaya oturduğunda Daniel'ın annesi babasının sürekli yanlarında olamadığını söyleyerek neden geç geldiğini soruyor. Daniel ise uyuyakaldığını ve rüyasında düşünce bürosunda çalışan bir ajan olduğunu gördüğünü söylüyor. Ardından babasına dönüp hep onun gibi olmak istediğini söylediğinde babası onu küçük görerek çizim yaparak bilim adamı olamayacağını söylüyor. Daha sonrasında ise matematik sınavından düşük almaması gerektiği konusunda onu uyardığında Daniel sessizce evde olmak istemediğini fısıldıyor. Tam da bu sırada evin kapısı sert bir şekilde çalınıyor. Daniel'ın babası ayaklanırken annesi Daniel'a saklanmasını söylüyor. Biz dolabın içine girerken Daniel'ın annesi biz söyleyene kadar dışarı çıkma diye de ekliyor ve böylece oyunun ilk perdesini tamamlamış oluyoruz. Room Agent 8490, please report to homeroom for the interrogation of suspect Rachel Weiss. Lavabodan çıktığımızda bizi Rachel karşılıyor. Sean ölürken yanında bulunan kişi. Haliyle Shawn Mendes'in ölümünden şüpheli olarak görünen kişi. Birazdan onu sorgulayacağız. Kısa bir sohbetin ardından anne sesleniyor ve Rachel'a dalış odasına gitmesini söylüyor. Rachel'ın peşinden biz de gidiyor ve Rachel'ı sorgulamaya başlıyoruz. Sean ile olan ilişkisini sorduğumuzda bize yanlış zamanda yanlış yerde olduğunu söylüyor. Karakterimiz bunun üzerine yaşanan bu olayların arkasında ne sakladıklarını soruyor. Sorduğumuz sorulara cevap vermeyi reddettiği için beyin dalışını gerçekleştiriyor ve Rachel'ın anılarına giriş yapıyoruz. Sean'un her şeyi gördüğünü ve konuşmalarını kaydettiğini profesörüne söylediğinde profesör Rachel'dan Lucas projesi ile ilgili bütün araştırma verilerini yok etmesini ve ses kaydını kendine göndermesini istiyor. Konuşmanın ardından masanın üstünde Lucas projesi hakkında bir araştırma notu buluyoruz. Notta yazılan şeyler tam da Soğuk Savaş döneminde yaşanmasını bekleyeceğimiz türden. Canavarın ilk başta insan olduğunu ve üzerinde deneyler yapıldığını, dasein maddesinin enjekte edilmesi sonucu o canavara dönüştüğünü, an itibariyle fiziksel olarak ölü olduğunu ve yaşam belirtilerinin dasein tarafından sürdürüldüğünü öğreniyoruz. Ayrıca yiyecek olarak insan tüketiyor. Bu durumu Sean'un anılarında gördüğümüz soğuk odadaki cesetler açıklıyor. Ayrıca Lucas gün geçtikçe daha fazla ceset yemeye başlamış. Ardından profesörün dediklerini yaptığımızda anıdan çıkıyor ve Rachel'a profesörün kim olduğunu soruyoruz. Sonrasında garip şeyler yaşanıyor. Tell me, Rachel, who is the professor you were on the phone with? Tell me, do you think a glimpse of a memory is the absolute truth? You don't get to choose to see the events that led up to these memories, or what transpired after. They're picked out for you by Mother. What? Mother! What are you doing to me, Rachel? Have you ever thought about it? Perhaps even just once given it some serious thought? Just What are you saying? kind of memories make us the people we are today? Rachel!
Anlaşılan Rachel beynimizde oyun oynuyor ve hiç var olmamış anıları varmış gibi görmemize neden oluyor. Anılar karışıyor ve Daniel kendi anılarını görmeye başlıyor. Çocukluğunun geçtiği evdeyiz. Annemiz bizi yanına çağırıyor. Yanına gittiğimizde ilk önce masayı kurmada yardımcı olmamızı, ardından radyoyu kapatmamızı istiyor. Radyoyu kapatmak için çalışma odasına girdiğimizde bulduğumuz bir kitapta araştırma merkezinin şefinin yazdığı büyük bir kısmının üstü çizilmiş bir yazı buluyoruz. Bu yazıda okuyabildiğimiz kısımlarda ise bizim adımız ve Dasey'in kelimeleri var. Annemizin yanına geri gittiğimizde bizden ağrı kesici getirmemizi istiyor. Ağrı kesiciyi alıp annemizin yanına geldiğimizde ise bizden tekrar masayı hazırlamak için yardım istiyor. Ardından radyoyu tekrar kapatmamızı da söylüyor. Tekrar çalışma odasına gittiğimizde ise kitaplıktan birçok kitabın yere düştüğünü görüyoruz. Aralarından bir kitabı alıp raftaki bulmacayı çözdüğümüzde gizli bir kapı açılıyor. Aşağı indiğimizde ailemizin de Dasey'in üzerinde çalıştığını öğreniyoruz. Duvardaki fotoğraflara baktığımızda maymunların üzerinde deney yaptıklarını anlayabiliriz. Diğer odaya geçtiğimizde ise hayvan deneylerinin raporunu buluyoruz. Maymun belli bir noktadan sonra iyice kafayı yiyip kendi kolunu koparmış. Bu olaydan birkaç gün sonra kolu kendini yenilemiş. Ancak normalin dışında farklı bir biçimde. Olayların gittikçe garipleştiğini düşünebilirsiniz. Ancak her şey daha yeni başlıyor. Köşedeki fotoğraf makinesine yaklaştığımızda Rachel ya da başka birisi bize uyanmamız gerektiğini ve kamerayı açmamız gerektiğini söylüyor. Kamerayı açtığımızda bize bakan bir göz görüyoruz. Nerede olduğumuzu sorduğumuzda ise bize seslenen ses anlatacak vakit olmadığını ve göze odaklanıp flaşı patlatmamız gerektiğini söylüyor. Dediğini yaptıktan sonra kamerayı elimize aldığımızda üzerinde Lisa yazdığını görüyoruz. Muhtemelen kameranın sahibi. Kameranın garip olduğunu düşünen karakterimiz bunu annesine sormaya karar veriyor. Geri dönmek istediğimizde ise geldiğimiz kapı ortadan kaybolmuş. Kamerayla baktığımızda az önceki gözden bir tane daha var. Bu gözü de flash patlatarak yok ettiğimizde ise kapı ortaya çıkıyor. Bu noktadan sonra çeşitli bulmacaları çözerek ilerliyoruz. Nihayet annemizi en son gördüğümüz yere geldiğimizde kapı çalıyor. Kapıya yaklaştığımızda ise evet, annemizle bir boss savaşı yapıyoruz. Tabi boss savaşı demeye 1000 şahit isteyen nitelikte. Yaklaşık 5 dakikalık sıkıcı bir savaşın ardından Why are you loyal to Leviathan? Die! Stay with me forever in this beautiful dream! No, don't! I'm sorry. I'm so sorry. daha sonra Rachel bize annemizi öldürdüğümüzü söylüyor. Karakterimiz ise bunun gerçek olmadığını ve o kadını hatırlamadığını söylüyor. Anlaşılan Rachel bizi durdurmak için böyle bir şey düzenlemiş. Evden çıktığımızda Rachel'ın anılarına nihayet devam ediyoruz. Rachel'ın ailesiyle yaşadığı evdeyiz. Rachel hala bize engel olmaya çalışıyor. Normal bir şekilde baktığımızda eşyaların hepsinin kartondan olduğunu, ancak kamera ile baktığımızda her şeyin normale döndüğünü görüyoruz. Evde birkaç tane bulmaca çözdükten sonra yatak odasında beliren gözü patlattığımızda dolabın içinden bir ses o kamerayı burada kullanmamamız gerektiğini söylüyor. Dolaba yaklaştığımızda ise bir çift el bizi karşılıyor. Şimdilik etkileşime geçemiyoruz. Artık erişebildiğimiz odaya girdiğimizde ise küçük bir odaya giriyoruz. Burada yarısı olmayan notlar buluyoruz. Neyse ki kağıtların birinin yarısı buradaki masanın üzerinde. İki kağıdı birleştirdiğimizde not okunabilir hale geliyor. Notun başlığı gözetim günlüğü. Anlaşılan Rachel gözetleniyor. Notta ise bir telefon aldığını, ancak iş teklifi olmadığı sürece notu yazan kişiden ayrılamayacağı yazıyor. Ayrıca nottaki saati de odadaki saat ile aynı saate getirdiğimizde zamanda değişmiş oluyor. Duvardaki küçük delikten içeri baktığımızda notta yazan telefon görüşmesine şahit oluyoruz. Araştırma merkezi Rachel'a birçok mektup göndermiş, ancak hiçbir cevap alamamışlar. Bunun üzerine Rachel hiçbir mektup almadığını ve bir yanlışlık olabileceğini söylüyor. Arayan kişi son bir şans daha vererek eline geçen ilk mektubu imzalayıp bize gönderiyor.
gönder diyor. Odadan çıktığımızda mutfakta bir not daha buluyoruz. Bu not ise bir iş teklifi. Muhtemelen Rachel değil, Rachel'ın ailesine gönderilmiş bir not. B seviyesi kodamanların genç bayanlar aradığına dair bir iş teklifi. Devam edip Rachel'ın odasına girdiğimizde masanın üstündeki notta araştırma merkezinden bir iş teklifi aldığını görüyoruz. Şirket, Rachel'ın mevcut biyomoleküler yapılardan yeni yaşam formları olasılıkları adlı makalesini incelemiş ve uygun görmüşler. İş teklifini okuduktan sonra dolaptaki ses onu getirmemizi söylüyor. İş teklifini dolaba götürüp verdiğimizde eksik not parçasından bir tanesini bize veriyor. Ardından ise şirketten gelen bütün mektuplar dolaptan dışarı fışkırıyor. Dolaptaki sesi dikkatli dinlediğimiz zaman 2 kişi olduğunu anlayabiliriz. Rachel'ın evinde olduğumuza göre dolaptaki ses Rachel'ın annesi ve babası. Anlaşılan şirketten gelen teklifleri zamanında Rachel'dan saklamışlar. Eksik notu tamamladığımızda gözlem notu 2'yi artık okuyabiliriz. Bu not ise oldukça iğrenç. Anlaşılan Rachel'ın anne ve babası Rachel'ı para karşılığı kodamanlara pazarlıyor. Üstüne üstlük Rachel'ın performansına yönelik yorumlar bile yapıyorlar. Ardından bu nottaki yazan saati de duvardaki saat ile aynı yaptığımızda yine zamanda değişiklik oluyor. Duvardaki delikten tekrar baktığımızda ise şöyle bir konuşmaya şahit oluyoruz. Even my body doesn't belong to me. Why must it be like this? You're all blood-sucking monsters. Odadan çıktığımızda mutfakta yine başka bir not buluyoruz. Notta işlerin iyi gittiğini ancak kodamanların evin konumu uzak olduğu için şikayetçi olduklarını ve bununla ilgili düzenlemeler yapmaları gerektiği yazıyor. Rachel'ın ailesinin ne kadar pislik insanlar olduğunu anlamak hiç de zor değil. Bildiğin Rachel için anlaşmalar yapıyorlar. Daha sonra televizyonun önündeki nota baktığımızda Gazi İşleri Bakanlığı'ndan geldiğini görüyoruz. Notta kısaca Rachel'ın babasının savaş gazisi olduğunu ve gazilere yapılan yardıma başvurduğunu ancak reddedildiği yazıyor. Rachel'ın odasına girdiğimizde ise tamamen değişmiş. Çok acı bir tablo. Rachel'ın odasından aldığımız bir kağıdı dolaba verdiğimizde bize diğer eksik kağıdın parçasını veriyor. Notu birleştirdiğimizde yüksek ihtimalle Rachel'ın babası işlerin iyi gittiğini, komşuların yapılan bu deyyusluk hakkında daha çok konuştuğunu ve itibarının önemsiz olduğunu yazmış. Saati tekrar değiştirip duvardaki delikten baktığımızda şöyle bir konuşma gerçekleşiyor. All this time making this. What? I mean, the money I spend and the things you do. Always at home. The home you grew up in. Oh, no. There's another place. It's more colourful there. Perhaps I should ask your parents to take me to that place. It'll be a lot more interesting, wouldn't it? Yeah, perhaps. Gözlem odasından çıktığımızda dolaptaki sesin ayakkabılarını giymeyi unutma demesinden Rachel olarak ilerlediğimizi anlıyoruz. Dar sokaklarda ilerlerken komşuların Rachel hakkında konuştuklarını duyuyoruz. Bütün bunların sorumlusu Rachel'ın pislik ailesi. Biraz daha ilerlediğimizde bina yöneticisinin bizim için bıraktığı notu buluyoruz. Notta takım elbiseli bir adam Rachel için gelmiş ve yüz yüze görüşmek istemiş. Yöneticinin de kurallar gereği mektubu okuması gerekiyormuş. Rachel'a iyi dileklerini sunarak 108 numaralı odayı ayarladığını da not düşmüş. Rachel da anahtarı alarak 108 numaralı odaya girdiğinde camın önünde yöneticinin bahsettiği mektubu buluyoruz. Bu mektup Leviathan şirketinden gelen iş teklifi. Rachel bunu gördüğünde ailesinin zoruyla yaptığı işi bırakacağını söyleyerek bulunduğu odayı ateşe veriyor. Bu anıdan sonra sahne değişiyor ve anlatması zor şeyler görmeye başlıyoruz. Dasein ile ilgili yaptığı araştırmalar hakkındaki düşüncelerini dinledikten sonra bir noktada bir adamla tanıştığını görüyoruz. Bu adam da bizim gibi Leviathan şirketinde çalışan bir botanikçi. Adı ise Lucas. Şu noktadan sonra bir şeyler yerine oturmuş olmalı. Aradan zaman geçtikçe Lucas ve Rachel birbirlerine aşık olmuş. Lucas oldukça kibar ve umut dolu birisi. Lucas, Rachel'la bir gelecek hayal ediyormuş. Ancak Rachel, geçmişte ailesinin zoruyla yaptığı şeylerden dolayı Lucas ile devam etmekten çekiniyor. Lucas'ın bahsettiği geleceği hayal etmeye bile cesareti yok. Rachel, Lucas'la tekrar konuşmaya karar verdiğinde ise oyun bunu sanatsal bir şekilde anlatıyor.
Her şey o kadar gerçeküstü ki anlatmakta güçlük çekiyorum. Gördüğümüz şeylerden sonra tekrar Daniel'ı yönetmeye başlıyoruz. Uzunca bir merdiven çıktıktan sonra ulaştığımız odada Rachel'ın şirkete olan düşmanlığını ve kinini görüyoruz. Ardından birden her şey tekrar anlaşılması zor bir hale geliyor. Rachel onlara katılmamızı istiyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey Rachel'ın bize dediği "Profesör senin hakkında yanılmış" cümlesi. Bunun sebebini ilerleyen kısımlarda öğreneceğiz. Biraz sonra Rachel'ın ailesinin sesini duyuyoruz. Rachel'dan bir eşyaymış gibi bahsedip "o bizim" diyorlar. Daha sonrasında anlaşılması güç şeyler yaşanıyor. Rachel'ın annesi, babası ve kendisi aynı kalbe bağlı. Bu kısımlar gerçek mi değil mi belli olmadığı ve ana hikayeye pek de etki etmediği için hızlıca geçiyorum. Nihayet en üstteki kalbe ulaştığımızda kalbe ateş ediyoruz. Acaba ateş etmesem ne olur diye düşündüm, ancak oyun bu şekilde ilerlemiyor. Yani mecbur ateş etmemiz lazım. Sonraki sahnede ise Rachel'ın yardım istediğini görüyoruz. Sedyede yatan kişi Lucas. Sargı bezleriyle sarılmış. Rachel bu noktada her şeyin kendi hatası olduğunu söylüyor ve duyduğumuz seslere göre Rachel'ın babası Lucas'a ateş ediyor. Daha sonra gerçeklikle anılar arasındaki bölümde kendimize geliyoruz. Tekrardan Daniel kontrolümüze geçiyor. Rachel'ın son anılarını görmek için etkileşime geçtiğimiz eşya ise bizim fotoğrafımız. İşler gittikçe daha karmaşık hale gelmeye başladı. Rachel'ın bu anısında profesörüyle konuştuğunu görüyoruz. Rachel profesörden Lucas'ın bilincini kendine aktarmak için izin istiyor. Tam da bu sırada odaya araştırma merkezinin şefi olan Fred Ebert giriyor. Lucas için ölümün kıyısında çok fazla dolandığını söyleyerek Rachel'ın istediği bu şeyin tehlikeli olduğunu söylüyor. Rachel ise düşüncesinde ısrarcı. Fred her ne kadar buna karşı çıksa da Rachel bu isteğinin karşılığında her şeyi yapmaya ve bedeli ne olursa olsun ödemeye hazır olduğunu söylediğinde profesör Lucas'ın bilincini kendine aktarmasına ikna oluyor. Ardından Fred masaya bir fotoğraf fırlatıyor. Böylece beyin dalışından çıkıyoruz. Annenin söylediğine göre uzun süredir gözlem yapmasına rağmen hiçbir anı görüntüsü elde edememiş. Karakterimiz Daniel ise Rachel'a neden Fred'de fotoğrafının olduğunu soruyor. Rachel soruya cevap vermediğinde beyin ölümünün gerçekleştiğini anne bize bildiriyor. Ardından karakterimiz her şeyin normal olduğunu söyledikten sonra bir sesin Daniel'a seslendiğini duyuyoruz. It's normal. Daniel. Daha önce olaydan 15 dakika öncesi diye bir sahne görmüştük. Tekrar o sahneye dönüyoruz. Bu sefer olaydan 10 dakika öncesindeyiz. Evimize gelen kişiler TV ajanları ve Daniel'ın babasına çocukların nerede olduğunu soruyor. Çocuklar mı? Daniel'ın babası evde çocuk falan olmadığını söylese de evi aradıklarında Daniel'ın odasını buluyorlar ve Daniel'ın babasına saldırmaya başlıyorlar. Bunu gören Daniel ise ses çıkardığı için dikkat çekiyor ve TV ajanları dolabı kontrol etmek istiyor. Daniel'ın annesi buna engel olmak istese de muhtemelen başaramıyor ve adımızı bağırdıktan sonra bir isim daha söylüyor. Lisa. Bu ismi daha önce kameranın üzerinde görmüştük. Daniel'ın bir kız kardeşi mi var? Sorularımızın cevaplarını alacağımız 3. perdeye geçiş yapıyoruz. Rachel'ın ölümünün üzerinden 1,5 saat geçmiş. Shawn Mendes ve Rachel'ın soruşturmalarından elde ettiğimiz ipuçları bizi araştırma merkezinin şefi olan Fred Ebert'ın ofisine götürüyor. Göründüğü üzere Fred Ebert oldukça şaşalı bir ofise sahip. Masasını biraz kurcaladığımızda ise bir not buluyoruz. Notta Fred Ebert'ın pro ve kırmızı şarap gibi yasaklı ürünleri rüşvet olarak kabul ettiği yazıyor. Ofisteki saçma sapan bulmacayı çözdükten sonra gizli bir oda açılıyor. Bu oda bir yerden tanıdık gelebilir. Odadaki masaya baktığımızda ise Fred Ebert'ın cansız bedenini buluyoruz. Elinde ise muhtemelen karakterimizin babasının fotoğrafı. Yanındaki ise karakterimizin annesi, yani Daniel'ın babasının sekreteri. Masanın üzerine baktığımızda uzunca bir belge buluyoruz. Kısaca bu belgede şunlar yazıyor. 1945 yılında Fred Ebert ve adını bilmediğimiz birisi, muhtemelen Daniel'ın babası, Gold Rush adında bir şirket kurmuş. Şirketin misyonu ise savaş sonrası yeniden yapılanma için destek sağlamakmış. 1949 yılında yaptıkları bir araştırma sonucunda Dasein adında bir madde keşfetmişler. Daha sonra bu madde üzerinde çalışmaya başlamışlar. 1953 yılında ise savaş sonrası yeni dünya projesi olan Anne olarak adlandırdıkları projeyi resmen başlatmışlar. 1965 yılına gelindiğinde Leviathan şirketi kurulmuş. Adını bilmediğimiz kişi ilk müdür olurken Fred Ebert baş bilim adamı olarak atanmış. 1966 yılında ise bir
kaza meydana gelmiş. Kazada can kaybı olmasa da adını bilmediğimiz adamın çocukları yaralanmış. 1968'de ise Fred Abbott yaşanan kazayla ilgili gerçeği biliyormuş. Bu sebeple adını bilmediğimiz adamın evine gitmiş. Adını bilmediğimiz adamın öldüğünü öğrenmiş. Sonrasında ise adamın çocukları Leviathan şirketi tarafından alınmış. Odada bulunan tahtaya baktığımızda büyük bir projenin olduğunu görüyoruz. Shawn Mendes, onun ses kaydedicisi, Lucas projesi ve daha fazlası. Elimizdeki fotoğrafları tahtada doğru yerlere koyduğumuzda Fred Abbott'ın elinden aldığımız fotoğraftaki adamın profesör olduğunu öğreniyoruz. Sıradaki hedefimiz profesör. Tam da bu sırada ışıklar patlıyor ve tahtada ev yazısı beliriyor. Odadan çıkıp koridora gittiğimizde ise garip halüsinasyonlar görmeye başlıyoruz. Kaçacak bir yerimiz kalmadığında ise birisi Daniel'a yumruk atıyor ve bayılıyoruz. Kendimize geldiğimizde profesörün laboratuvarındayız. Karakterimiz bize ne yapacağını sorduğunda profesör uzun zamandır birbirini görmeyen aile üyeleri gibi birbirimizden bahsedelim diyor ve profesörün Daniel'ın babası olduğunu öğreniyoruz. Bizi gördüğüne sevinmiş. Öğreniyoruz ki vücudunun sol tarafını kullanamıyor. Bunun sorumlusu ise Daniel'ın ablasıymış. Daniel'ın bir kız kardeşi olduğu da bu şekilde doğrulanmış oldu. Söylediğine göre Leviathan beynimizi yıkayarak anılarımızı unutturmuş. Şimdi ise babamız unuttuğumuz anılarımızı hatırlamamıza yardım edeceğini söylüyor ve anlatmaya başlıyor. Bu noktadan sonra anlatacağım şeyleri anlamak biraz zor olacak. Ben de anlayabilmek için bayağı kafa patlattım. Ancak son kısımda her şeyi daha anlaşılır bir şekilde açıklayacağım. Daha önce Rachel'ın anılarında izlediğimiz sahnenin devamını görüyoruz. Fred Abbott, Rachel'a Shawn Mendes'e saldırmasını söylemiş. Tahmin edebileceğiniz üzere Rachel da Shawn'a Lucas ile saldırdı. Rachel, Lucas'ın bilincini kendine aktarmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söylemiş olmasına rağmen Shawn Mendes'e saldırma konusunda biraz tedirgin. Tam bu sırada profesör, Shawn'un kötü işler peşinde olduğunu ve ölmeyi hak ettiğini söyleyerek Rachel'ı bir şekilde ikna ediyor. Böylece Shawn Mendes'e kumpas kurulmuş oluyor. Bu kumpasın sonucunda hatırlarsanız Rachel şüpheli olarak görünüyordu ve Shawn'un ölümünden sonra kendi isteğiyle düşünce bürosuna gelip teslim olmuştu. Gördüğümüz her şey aslında planlıymış. Profesör Rachel'a teslim olmasını söylemiş. Rachel her şeyi yapabileceğini söyledikten sonra Daniel'ın bir düşünce bürosu ajanı olduğunu ve hafızasına bakarsa profesörü de göreceğini söylüyor. Ardından da istediğin bu mu diye soruyor. Profesörün cevabı ise şu şekilde. I have faith in my children. They are my future. Böylece sahne değişiyor ve geçmişe gidiyoruz. Leviathan şirketinden evimize ajanların geldiği anıyı babamız bize tekrar ve doğru bir şekilde hatırlatıyor. Dolabın içinde yalnız değiliz. Kız kardeşimiz Lisa ile birlikteymişiz ve babamız anlatmaya devam ediyor. Söylediğine göre Fred Abbott ve kendisi Dasey'in üzerinde çalışırken Daniel ve Lisa enfekte olmuş. Herhangi bir yaralanmamız olmamasına rağmen ablamız Lisa biraz farklıymış. Ayrıca Daniel ve Lisa'nın bilinci de birbirine bağlı. Tabi bu sahnede annemizi nasıl kaybettiğimizi de görüyoruz. Bir sonraki sahnede ise Lisa'nın dolaptan çıkarak eve gelen ajanlara saldırmaya başladığını ve bir patlamanın meydana geldiğini görüyoruz. Bu patlama profesörün vücudunun sol tarafını neden kullanamadığını açıklıyor. Ardından ajanlar Lisa ve Daniel'ı alıyorlar. Tam da bu sırada içeri Fred Abbott giriyor. Çocukların hafızalarını silmelerini emrediyor. Daha sonra babamıza bakarak bunu hak ettiğini söylüyor. Babamız kendine geldiğinde ise eşinin ölümüne ağıt yaktığına tanık oluyoruz. Böylece geçmişin doğrusunu öğrenmiş oluyoruz. Daniel artık ailesinin ve kendinin kim olduğunu öğrendiğinde Leviathan için çalıştığına pişman oluyor. Bu noktada ise Daniel'ın babası yaptığı hatalardan dolayı ne kadar pişman olduğu hakkında konuşuyor. Daha sonra ise Fred'in beynine bir şekilde sızdığını ve annenin aslında Lisa'nın gücünün peşinde olduğunu söylüyor. Ancak Lisa'nın gücüne erişebilmesi için Daniel'ın ölmesi gerekiyor. Yani Daniel hayatta olduğu sürece anne Lisa'nın gücüne erişemeyecek. Ardından profesör annenin yaşanan her şeyi bir gün bir şekilde öğreneceğini ve onu durdurmanın bir yolu olduğunu söylüyor. Profesör daha önce bir gün böyle şeyler yaşanır ve bütün sır ortaya çıkar diye düşünmüş ve beynimize bir virüs yerleştirmiş. Bu virüs Daniel'ın anılarına erişmek isteyen herkesin sonunu getiriyor. Ancak bu virüsün çalışması için travmatik bir olayın yaşanması gerekiyormuş. Profesör travmatik olay için Daniel'ın önünde kendini öldürmeyi düşünmüş.
Daniel'ın açısından baktığımız zaman bu olayı vefat eden yakınlarımızın uzun yıllar sonra dirilip karşımıza gelmesine, ancak hasret gideremeden tekrar ölmesine benzetebilirsiniz. Profesörün ölmesiyle virüs aktif hale geliyor ve kendimizi oyunun ilk başında gördüğümüz garip kıyafetli halde görmeye başlıyoruz. Ardından virüs bizi kovalamaya başlıyor. Bir noktada kafamızdaki ses bizimle konuşuyor ve biraz daha dayanmamızı, ilerlememizi ve gerisini ona bırakmamızı söylüyor. Dediğini yaptıktan sonra nihayet kaçacak bir yer kalmadığı zaman kardeşimiz Lisa gelip bizi kurtarıyor. Sonrasında ise kardeşimin kafasına girdiğinden beri seni izliyorum. Kardeşimin kaset çaları sende mi diye soruyor. Biz de ona kaset çaları veriyoruz. Ardından Lisa elini tutmamızı istiyor ve birlikte bir kapıdan geçiyoruz. Karakterimiz nerede olduklarını sorduğunda Lisa hiper boyutlu bir tünel olabilir diyor. Yani Lisa'da tam olarak nerede olduğumuzu bilmiyor. Tünelde yürümeye başladığımızda karakterimiz Lisa'ya neden daha önce gelmediğini soruyor. Lisa da kardeşi güçten düştükçe kendisinin güçlendiğini söylüyor. Ayrıca burada Daniel'ın anılarından birkaçını görüyoruz. Bunlardan en önemlisi ise bu aile fotoğrafı. Lisa bu fotoğrafı kimin çektiğini hatırlamıyor. Ancak en mutlu ve sonuncu aile fotoğrafı olduğunu söylüyor. İlerlediğimizde karşımızda bir kapı beliriyor. Kapıdan geçmeden önce Lisa, sırrı saklamayı başaramazsak bizi herhangi bir zamanda, mekanda, geçmişte ya da gelecekte öldüreceğini söylüyor. Kapıdan geçtiğimizde sahne değişiyor ve oyunun en başında bizimle konuşan yaşlı adamı görüyoruz. Lisa yaşlı adamın yanına gidip ona Daniel diye seslendiğinde yaşlı adam beni nereden tanıyorsun diye soruyor. Yani oyunun başında gördüğümüz o yaşlı adam aslında Daniel'ın ta kendisi. Daha sonra elindeki aile fotoğrafını Lisa'ya gösteriyor. Fotoğraf anlaşılmayacak kadar bulanık. Ardından yaşlı adam yani Daniel annesinin onu yemeğe çağırdığını söylüyor. Muhtemelen Daniel'ın hatırlayabildiği birkaç hatırasından biri. Daha sonra Daniel babasından özür diliyor ve kız kardeşini koruyamadığını söylüyor. Ayrıca bulunduğu bu yere kale diyor. Bu dünyanın sayısız kum tanesinden inşa edildiğini ve siyah dalgaların ona çarpıp her seferinde birazını götürdüğünü söylüyor. Daniel bu sonsuzluktaki kalenin koruyucusu olduğunu açıklıyor. Muhtemelen kumdan kale olarak bahsettiği şey kendi hatıraları ve sakladığı sır, siyah dalgalar ise yaşlılığı. Yani yaşlandıkça bildiği şeyleri unutuyor ve sonrasında bir gün son kum taneleriyle birlikte denize sürükleneceğini yani öleceğini söylüyor. Lisa ise Daniel'a iyi iş çıkardığını söylüyor. Daniel ise sırrı tekrar görmek istediğini söylediğinde Lisa tekrar göreceğini ve onunla birlikte olduğunu söylüyor. Lisa'nın bunu demesinin ardından Daniel, Lisa'nın kız kardeşi olduğunu hatırlıyor ve onu çok özlediğini dile getiriyor. Ardından Lisa eve gidelim dediğinde zaman geriye akıyor ve Daniel'ın hatırladığı anısına gidiyorlar. Annesi Daniel ve Lisa'yı yemeğe çağırıyor. Lisa annesine yardım ederken bize bakarak kafa sallıyor ve kardeşinin yanına gidip kamerayı ona ver diyor. Daniel ise kamerayı bize getiriyor ve Daniel'ın hatırlayamadığı o mutlu ve son olan aile fotoğrafı çekiliyor. Böylece oyunun sonuna geliyoruz. Jeneriği geçtikten sonra sahne değişiyor. Leviathan şirketinin beyin departmanını görüyoruz. Biraz sonra ekranda gerçekte yazıyor ve ofis bilgisayarları hata veriyor. Daha sonra ise geçiş odasını görüyoruz. Dasein'le dolu küvetin içinde yatan kişi Daniel. Daniel'ın 28 yaşında öldüğünü öğreniyoruz. Ancak gözlerinden yaş akması anlaşılmaz bir durum. Birazdan hepsini açıklayacağım. Sahne tekrar değişiyor ve Lisa'yı görüyoruz. Telekinezi güçleri sayesinde baş aşağı duruyor. Muhtemelen şirket tarafından kontrol altında tutuluyordu. Daha sonra birden kayboluyor. Biraz daha sonrasında Lisa bunun bir son olmadığını ve evrenin bir kez daha bize
bizi karşılaştıracağını söylüyor. Böylece oyun tamamen bitiyor. Anlamadığınız çok fazla şey olduğunun farkındayım. Çünkü ben de anlamamıştım. Şimdi gelin oyunun sonunu açıklayalım. Oyunun sonunu anlamak için ilk önce oyunun başına dönmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız uyandığımız odanın camından dışarı baktığımızda etrafın glitchlendiğini görmüştük. Daha sonra küvete dikilmiş insanların olduğu garip bir odadan geçmiştik. O noktada gördüğümüz her şey aslında Daniel'ın kafasının içindeki bir simülasyondu. Çünkü Daniel gerçek hayatta 28 yaşında ölmüştü. Bedeni canlı olmasa bile bilinci hala oradaydı. Çünkü bilinci Lisa'nın bilinciyle bağlıydı. Şirket onun bedenini ele geçirmiş ve tüm gücünü sömürüyordu. Yani şirketin asıl amacı güçlü olan kardeşin yani Lisa'nın güçlerini kullanmaktı. Bu yüzden dışarı baktığımızda etraf bozuluyordu. Küvete dikilmiş insanlar ise Daniel'ın ürettiği deneklerdi. Daniel'ın asıl amacı kendi anılarını hatırlamaktı. Belki daha önceki bir zamanda kendisi kendi anılarını hatırlamaya çalışmıştı. Bunu bilmiyoruz. Ancak benim düşünceme göre yaşlandığı için güçsüz düşmüş ve bu sebeple insan klonlayıp kendisine beyin dalışı yaptırıyordu. Yani oyun boyunca yönettiğimiz karakter aslında Daniel değil. Daniel'ın ürettiği klonlardan sadece bir tanesiydi. Hatta oyunda ilk bulduğumuz notta başarısız olacaksınız yazısını muhtemelen Daniel bırakmıştı. O kadar uzun süredir anılarını hatırlamaya çalışıyordu ki artık neredeyse umudunu kesmişti. Ancak bizim yönettiğimiz son klon bu döngüyü kırmayı başarmıştı. Fred Ebert ortağına yani Daniel'ın babasına daha fazla güç uğruna ihanet etmişti. Bunu da Fred Ebert'ın Daniel ve Lisa için eve geldiği kısımdan anlıyoruz. Leviathan şirketi çocukları ele geçirip beyinlerini yıkadığı için Daniel hiçbir şey hatırlamıyordu. Ancak babası bir gün bunun yaşanabileceğini tahmin ettiği için Daniel'ın beynine bir virüs yerleştirmişti. Virüsün tetiklenmesi için de travmatik bir olayın yaşanması gerekiyordu. Profesör öldüğü zaman bu travmatik olay yaşanmış ve virüs aktif hale gelmişti. Zaten bu noktadan sonra Lisa ile karşılaştık. Daha sonra farklı bir boyutta Lisa Daniel'la buluşarak ona anılarını hatırlattı ve onu en son hatırladığı, en mutlu olduğu ana geri götürdü. Hatta aile fotoğrafını bile çektik. Bu noktada fotoğrafı kimin çektiği belli değil. Aile üyeleri zaten masada. Fotoğrafı da Daniel'ın ürettiği klonlardan biri olarak biz çekiyoruz. Benim anladığım gelecekten geçmişe gidip o fotoğrafı çekmiş olmamız. Bu olay yaşandığı için oyunun en başında bile görebilmiştik. O fotoğraf bizim algılayamayacağımız bir zamanda zaten çekilmişti. Bu noktada mantık aramak pek de mantıklı gelmiyor. Zaman algımız olayları anlamlandırmamızı zorlaştırıyor. Sonuçta telekinezi gibi güçlere sahip Lisa varken her şey olabilir diye düşünüyorum. Sonuca gelecek olursak, Leviathan şirketi Lisa'nın gücünün peşindeydi. Lisa'nın gücüne erişmek için Daniel'a ihtiyaçları vardı. Çünkü Lisa'nın bilinci Daniel'ın bilinciyle bağlıydı. Leviathan şirketi Daniel'ın bedenini kullanarak şirketi ayakta tutuyor ve her şeyi yönetiyordu. Daniel'ın bedeni Leviathan şirketi tarafından sömürülürken öldü. Daniel bilinç dünyasında sıkışıp kaldı. Bu sırada Lisa'nın bedeni şirket tarafından kontrol altında tutuluyordu. Yaşanan travmatik olayı hatırlaması sonucu Daniel'ın beynindeki virüs aktif hale geldi. Lisa ve Daniel anlayamadığımız bir yerde veya bir paralel evrende tekrar bir araya geldi. Daniel sıkışıp kaldığı bilinç dünyasında anılarını hatırladı. Virüs bütün şirketi ve anne diye adlandırdıkları sistemin sonunu getirdi. Şirketin sonunun gelmesiyle Lisa esir tutulduğu yerden kaçtı ve bunun bir son olmadığını söyledi. You have to believe this is not the end. The universe will let us meet once again.